bölümünde sizlerle beraber SpaceX Challenge'ı keşfediyor olacağız. SpaceX Challenge bu yıl 14. kez düzenlenecek olan dünyanın en büyük hackathonlarından bir tanesi ve sizlerle beraber bu etkinliğin detaylarını, katılımcı olarak nasıl başvurabileceğinizi, local lead olup kendi şehrinizde etkinliği nasıl organize edebileceğinizi konuşuyor olacağız. Ben Space Network ekibinden Pelin Su Çağlar. Bugünkü oturumda sizlere moderatörlük yapıyor olacağım. Ve bugün aynı zamanda SpaceX'e yıllardır emek veren deneyimli iki özel konuğumla bizimle beraber olacak. Akif, Sinan, merhabalar. Nasılsınız? Merhabalar. Merhaba Pelin Su. Bize öncelikle biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii Sinan bizim konuğumuz oldu aslında. Sinan'a Çok teşekkür ediyorum. Merhabalar öncelikle. İsmim Sinan. İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. SpaceX'le Akif arkadaşımın düzenlediği SpaceX Ankara etkinliğinde tanıştım. Ve o süreçten sonra da artık işin bir tık daha organizasyon kısmına kaydım. Burada da Future in Space'i temsil olarak bulunuyorum. Çok teşekkür ederim tekrardan ağırladığınız için. Teşekkür ederim. merhaba. Evet, ben de kısaca bahsedeyim. Ben de Muhammed Akif Ünal. SpaceX Challenge'ı 2019 yılından bu yana düzenleyen ekipteyim diyeyim. O zamanlar organizasyonun bir parçasıydım. Sonra lokal lider oldum. Daha sonra bir şekilde yaygınlaştırmaya çalıştık. Ve şu an halihazırda ODTÜ'deyim hala. Devam ediyor. Bu yılda artık daha fazla şehre yayılması için çabalıyoruz. Ben de Space Network'ün kurucusu olarak buradayım. Umarım herkese SpaceX'i mümkün mertebe en detayına kadar anlatabileceğiz. Soru işaretleri yine olursa tabii bize ulaşmalarını isteyeceğim. Ve ben tekrar sözü sana bırakayım. Teşekkür ederim. Katıldığınız için de çok teşekkür ederiz. Tecrübelerinizden ilham alacağınız keyifli ve verimli bir yayın olacağına eminim. Şimdi ilk olarak en temel ama bir o kadar da önemli bir soruyla başlamak istiyorum. SpaceX Challenge nedir? Bize birazcık etkinliğin sürecinden bahsedebilir misiniz? Sinan, nasıl ilerleyelim? Tamam. Yani istersen sözü sen al. Ben seni tamamlayıcı olarak konuşabilirim ya da tam tersi yapabilirsin. Öyle yapalım şimdi. Yani bir sonraki soruda da ben paslarım. SpaceX Challenge aslında dünya genelinde 300'den fazla lokasyonunda aynı anda düzenlenen bir global hackathon. Ve kendisi 14 yıldır, aslında bu yıl 14. olacak, düzenlenen bir hackathon. Artık gelenekselleşmiş birçok şehirde gelenekselleşmiş bir etkinlik. Türkiye'de de son yıllarda çok fazla şehirde düzenlenmeye başlandı. Bu etkinliğin esas amaçlarından bir tanesi dünya geneli küresel problemlere çözüm bulmayı hedefliyor. Küresel problemler her yıl değişebiliyor elbette. Hep aynı şeyleri çözdürmüyorlar ve uzay etkinliği olarak gözükse de bu etkinlik yine temelde dünyanın bütün sorunlarına odaklanıyor. İşte eskiden söyleyeyim, Starlink öncesi diyeyim en azından, okyanuslardaki internet problemini de ele alan bir hackathondu. Hala orman yangınlarını ele alan bir hackathon. İşte uzay çöpleriyle ilgili challenge'ları olan bir hackathon. Yani doğrudan uzaya gitmeyle alakalı challenge'ları olsa da dünyaya da odaklanan bir hackathon bu. Ve 48 saat süren, herkesi aslında bu noktasıyla da challenge'a sürükleyen bir etkinlik. Biz onu daha çok organizasyon tarafında bulunduk. Sinan yarışmacı tarafında da bulundu. Biraz sonra ona verdiğimizde oradan da girer biraz konuya. Ben şöyle söyleyeyim. En temelde yenilikçi fikirleri bu challenge'lara yönelik oluşturup o fikirlerin 48 saat içerisinde geliştirilmesini aslında hedefleyen ve bu süreçte de organizasyon ekibinin destekleriyle, işte mentor desteği, etkinlik organizasyon olarak mekanı, kalacak yerleri, internet gibi birçok şeyin de onlar tarafından sağlanmasıyla bir etkinlik ortamı oluşturması, o ortamda bu challenge'larla mücadele ediyorlar. Bu challenge'lara yönelik çözümler üretiyorlar. Mesela nedir? Orman yangını üzerinden gidecek olursak, orman yangınlarını daha hızlı tespit etmek, daha hızlı önlemek için nasıl bir çözüm geliştirirsiniz diye bir challenge var. Bu challenge üzerine de siz bir ekip olarak çalışıyorsunuz. Ekibiniz konu üzerine şöyle bir çözüm yapabiliriz diye bir fikir atıyor. Sonra herkes kendisine yönelik birkaç role bürünerek, işte birisi belki bu işin kodlama tarafı varsa onunla ilgileniyor. Birisi o kodlayacağımız basit bir uygulama düşünün. Mesela basit bir uygulama varsa onun iç tasarımlarıyla uğraşıyor. Buralar işin teknik kısımları olan projeler. Şimdi bunun dışında teknik olmasa da
normal işte sadece sunum yapılabilecek bir proje olsa da o kısımları da yine hep beraber tasarlıyorlar. Bir kısmı araştırmasıyla uğraşıyor. Orman yangınları ilgili verilere ulaşıyor mesela. Yıl içerisinde orman yangınları ne sıklıkla çıkıyor, nerelerde çıkıyor, bunlara nasıl çözüm bulabiliriz gibi. Orman yangını tarafına çok girdim ama bir şey üzerinden anlatayım istedim sadece. Yani ekipte herkes hemen hemen projenin bir kısmından tutup ilerletebiliyor. Burada iki farklı örnek vermeye çalışayım. Yani kodlama ya da işte yazılımsal şeyler bütün projenin içinde olmak zorunda değil. Doğrudan bu tarz olmayan projeler de yapabiliyorsunuz. Herhangi bir somut şey çıkarmadan da yapabiliyorsunuz. Somut ürünler de çıkarabiliyorsunuz. O biraz challenge'a yönelik çözümler diyelim. Bazı challenge'larda böyle ürünler isteyebiliyorlar. Yani SpaceX'in kendisi az çok bu şekilde bir yarışma en nihayetinde. Biz bugün komple detayını yavaş yavaş ineceğimiz için şu an hepsini birden söylemeyeyim. Sinan'a da bırakayım. Belki o da şu an bir şey eklemek ister. Sonra Ağzına bana sağlık. paslar. Genel anlamıyla çok iyi değindin. Benim ekleyecek değil de biraz daha spesifik olarak değinebileceğim noktalar var SpaceX hakkında. Şu şekilde, ilk başta zaten NASA gibi bir ismin altında bu organizasyonun düzenleniyor olması gerçekten uluslararası anlamda onu daha rağbet, daha çekici yapıyor. Diğer hackathonlardan ön plana atıyor. Uluslararası oluşunu bir kenara bıraktığımızda ise NASA SpaceX gerçekten birçok fazla disiplinden insana ve birçok fazla seviyedeki insana hitap eden bir hackathon. Ya bu noktada hangi seviyede olursanız olsun, hangi alanda bir projeniz var ise ki projeniz de olmak durumunda değil, bu yarışmada boy gösterebiliyorsunuz ve proje kısmından daha çok burada fayda sağlayabileceğiniz bir şey varsa NASA SpaceX'ten bu da network olur. Çünkü kendinizden farklı disiplinlerde ve seviyedeki insanlarla birebir araya gelme şansı yakalıyorsunuz. Mentorlar aynı şekilde, jüriler aynı şekilde ve sizin alanınızda olsun, olmasın birçok farklı kaliteli insanla tanışma fırsatı yakalıyorsunuz. Ve 48 saat boyunca da bu sürecin devam ettiğini düşündüğümüzde de aslında burada çok farklı ilişkiler pekişiyor ve oradan NASA SpaceX bazı insanlar için farklı şeylere aracı olabiliyor. Kesinlikle. Evet, teşekkür ederiz. Challenge'lardan bahsettiniz. Bu yılın challenge'ları belli oldu mu acaba? Bu yılın challenge'ları belli olmadı. Yok. Evet. Yani NASA onun için bir takvim yayınlıyor bize, en azından lokal liglere. Hı hı. Bizim bu yılda Temmuz diye konuşmuştuk değil mi? Temmuz ayında. Temmuz'un sonu, Ağustos'un başlarında Evet. yüksek ihtimalle o tarihlerde açıklanmış olur challenge'lar. İlk başta kayıtların Evet. açılması gerekiyor. O Aynen. zaman Hı hı. etkinliğe ilk kez bu yıl başvuracak olan kişilere örnek olabilmesi adına NASA SpaceX Challenge'ın resmi sitesinden geçmiş yılların challenge'larını inceleyebilirler diyebiliriz. Evet. Aynen o şekilde. Peki SpaceX'e bu yıl ilk kez katılacak birisine vereceğiniz tavsiye ne olurdu? Sinan, bu soru sana gelecek bence. Şu Sen şekilde bir yarışmacı da olduğun için. ya Evet. işte şu şekilde NASA SpaceX'ten ne gibi bir amaç güttüğünüze bağlı. Eğer gerçekten proje bağlamında başarılı olmak istiyorsanız size ilk diyebileceğim şey kesinlikle takım arkadaşlarınızı farklı disiplinlerden seçin. Ve aklınızda challenge'lar belli olmasa da birkaç proje fikri olması sizin için tabii ki avantaj olur. Yani projelerin çoğunda kodlama bilgisi gerekmese de genelinde var. Yani kodlama bilgisi olan bir arkadaşınız, işte astronomi alanında bir arkadaşınız, ya sanat alanında, ya edebiyat alanında bu tür disiplinlerden de arkadaşlarınız ekipte olursa proje anlamında başarılı olursunuz. Network tarafında ise ya en önemli şey bir yarışmacı ilk kez SpaceX'le tanışıyorsa olabildiğince web siteyi incelemeli ve sosyal medya hesaplarını takip etmeli. Özellikle önceki yıl yapılan uygulamaları hatta proje raporları okunabilir yani. Bu onu gerçekten ön plana taşır SpaceX için. Takımlardan bahsettiniz. Evet. Bireysel olarak başvurularda bulunamıyorlar mı? Ya 2 ile 6 kişilik önceki yıllarda da kural bu şekildeydi. Başvurabiliyorlar. Ama yani tek başına olup da başvurmaktan asla çekinmesinler. Çünkü bu süreçte organizasyon ekipleri etkinliğin son gününe kadar onlara istedikleri bir kategori altında ekip bulmalarına yardımcı oluyor yani. Harika. Peki etkinlik ücretli olacak mı? Yoksa E, ücretsiz mi? Ya kuralları gereği tabii ki ücretsiz oluyor. Bu bağlamda kimsenin herhangi bir finans çıkarı olamıyor SpaceX'ten. Evet. Katılımcıları ve takımları herhangi bir ödül bekliyor mu yerelde ya da küreselde? Bu şu şekilde oluyor. İlk başta şimdi SpaceX'i iki aşamaya ayırırsak bir yerel bir de global aşaması var. Aslında biz organizatörlerin yerelde yaptığı görev NASA'ya gidecek projelerin
bir kısmını burada filtrelemek diyebiliriz. Bu bağlamda biz yerel etkinliklerimizi yapıyoruz ve burada dereceye giren takımlar her yerel etkinliğin kendi bütçesi ve kendi çabalarından çıkabilecek ödüllere tabi tutuluyor. Fakat daha sonrasındaki global aşamalarda ise NASA'nın sunmuş olduğu belli kamp tarzı, aynı zamanda mentörlük tarzı ödüller bulunuyor tabii ki. Teşekkür ederim. Akif, senin eklemek istediğin bir şey var mı? Yani benim yok bu kısmı. En son Tamam. ödüller Sinanlardan ayarlandığı için Öyle mi? evet gördüm ödülleri sadece. Ben ayarlayan tarafta değildim. Yani para ödülü diyebiliriz buna. Teknolojik Aynen. destek ödülü diyebiliriz. Eğitim O desteği. anladığım kadarıyla local lead'e biraz bağlı Evet, değil mi? yani Yerel ödül ekibe bağlı olmayan tabii ki. bir Evet. var. Peki yerel finalist olmayınca da etkinliğe katılan kişilere herhangi bir belge verilecek mi etkinlik sonunda? Şu şekilde etkinliğe katılmak yeterli olmuyor. Bu noktada 48 saat içerisinde NASA'nın web sitesine projelerini yüklemiş olmaları gerekiyor. Hani kaliteli olur, kalitesiz olur. Ama orayı yüklemeleri gerekiyor. Yükledikleri takdirde sertifikalarını alabiliyorlar. Bu tamamen NASA onaylı olan bir sertifika oluyor. Tamamdır, teşekkür ediyorum. Şimdi biraz da local lead'ler üzerine konuşmak istiyorum. Yayının başından beri local lead kavramından bahsettiniz. Evet. Etkinliğin yerelde, yani kendi şehrinde düzenlenmesinden sorumlu olan kişilere deniyor, doğru mudur? Evet. Peki local lead başvuruları nasıl oluyor? Yani kendi şehrinde SpaceX Challenge'ı düzenlemek isteyen birisi için süreç nasıl ilerleyecek? Şimdi oraya ben değineyim, Sinan'a pasayım olarak. Sana pas atacaktım zaten. Kıdemli local lead olan taraftan olduğum için. Şimdi şu şekilde Pelinsu, lokal lead başvuruları her yıl Şubat-Mart civarı açılıyor. Aslında Şubat-Mart diye ikiye ayırmamın sebebi var. Daha önceden lokal lead görevi aldıysan bu sana daha erken açılıyor. Yani sen çünkü başarılı yapmışsın bu etkinliği. Tekrar sende kalsın bu etkinlik. Orada bir gelenek oluşsun isteniyor. O yüzden Returning Local Lead diye adlandırdığımız bir kavram var ve bu yüzden işte mesela Sinan'a, bana Şubat ayında açılıyor etkinlik başvuruları. Biz önceden başvurma şansımız oluyor. Yani genelde de seçiyorlar diyelim. Çok büyük bir şikayet almadıysak bir sonraki yıl yapılan etkinlikte hani şurayı yanlış yaptınız, burayı yanlış yaptınız diye NASA'ya, GoTeam'e şikayet edilmediysek yani onlar da herkesin özgür hakkı, çünkü anket atıyorlar artık bildiğim kadarıyla. Eskiden anket var mıydı hatırlamıyorum ama bu şekilde oluyor. Normal hiçbir şekilde başvurmamış. Yani returning local lead olsa da henüz başvurmamış ve daha önce hiç başvurmamış kişiler için de Mart ayında başlıyor lokal lead başvuruları. O zaman başvurusunu yapıyor herkes. Bu yıl sistemi biraz daha hızlı hale getirmişler. Başvuru yaptıktan 2-3 hafta sonra olumlu dönüş geliyor. Yani eğer şehrinde başka birisi başvurduysa senin onunla kıyaslıyorlar da hangi başvuran kişi daha iyiyse ona götürüyorlar. Ama tek başvurduysan ve yeterliliğiyle karşılıyorsan sen lokallik olarak seçiliyorsun. Seçildikten sonra ilk 2-3 ay içerisinde gerekli işte mailler iletiliyor GoTeam Global Organization içinden. Ve ona yönelik bir takvim zaten onlar bu sene de iletti. O takvimi takip etmen öneriliyor. Yani sen yine kendi takviminde de ilerleyebilirsin ama o takvime daha çok uymanı da isteniyor. Bu arada lokallik başvuruları Mart'ta açıldı dedim ama hani bitiş tarihi de var. O Haziran başına kadar sanırsam. Evet, Haziran'ın 1'ine kadar olması lazım. Haziran 1'e kadar aslında çok da vakit kalmadı bu yılki etkinlik için. Haziran 1'e kadar başvurular yapılabiliyor. Daha sonra dediğim gibi yine yaptığın günden 2-3 hafta sonra, bir ay sonra sana dönüş yapılacağı söyleniyor. Ve sen o şekilde başvuruyorsun. Yani aslında dediğim Mart'tan Haziran başına kadar olan sürede lokallik başvurusu yapılabiliyor. O tarihler arasında. Yani bizim önerimiz en erken sürede yapmaları, o etkinliği düzenleyeceklerse. Çünkü hem kendi şehrinde daha önce düzenlemediyse ön hazırlıklar gerekiyor. Mekan vesaire için. Etkinliği bilmiyor olduğu için insanlar desteğe ihtiyaçları oluyor. Yani ne kadar erken o kadar iyi. Lokallik başvurusu kısmını sordun değil mi? Ben her şeyi anlatmaya başlayabilirmiş birazdan. Çok iyi oldu. Başvuru süreci bu kadar. Teşekkür Başvuruda ederim. neler soruyorlar kısmına biraz girmek gerekirse de çok az onu söyleyeyim. Başvuruda genel olarak sizin motivasyonunuz çok önemli. Oraya iyi bir motivasyon yazmanız lazım. Neden bu etkinliği aldığınız ve partnerlerinizi bildirmeniz lazım. Böyle 20-25 tane soru oluyor, bir form dolduruyorsunuz. Oradaki diğer sorular çok rahat bir şekilde cevaplanır. Ama en önemli olan kısım motivasyon. Neden istediğiniz. Ve bütün form İngilizce tabii. Bundan baştan sona bütün süreç İngilizce.
Yani etkinlik global bir etkinlik çünkü. Evet. Partnerlerden bahsettiniz. Siz Space Network ve Future in Space olarak local lead'lere herhangi bir destek sunuyor olacak mısınız bu süreçte? Sinan. Şu şekilde yaklaşık hani 4. yıl olacak bu sene yanlış hatırlamıyorsam 4. yılımız oluyor. Biz Future in Üç değil mi Space ya? olarak bu sene 3 mü oluyor? Seni çalıyor. Ben diğer deneyimleri de katınca hani o Ha, zamanları 4 diye saydım herhalde. Ama biz olabilir. Future Space olarak bu sene 2. diyebiliriz o zaman hani resmi olarak Aynen. toplu etkinliğimizi düzenleyeceğiz. Şu şekilde biz en azından kendi bazımızda zaten kendi ekip arkadaşlarımızdan çoğu lokal lead oluyor ve biz ekipçe düzenlemiş bulunuyoruz. Fakat tabii ki farklı şehirlerdeki lokal leadler de bazen oluyor ve onlarla da aslında aracı olabiliyoruz. Yani partnerlik kuruyoruz. Biz onlara bu süreçte tecrübelerimizden faydalandırıyoruz. Aynı şekilde bazı partner kurumlarımızın ayrıcalıklarından yararlanmalarını sağlıyoruz. Ve bu şekilde aslında müteahhit bir şekilde bu süreci yürütüyoruz. Yani o yüzden lokalite adayları çekinmeyebilir yani. Space Network, Future in Space. Ya iletişime geçebilirler. Tecrübe konusunda onlara desteklerimizi esirgemeyiz yani. Kesinlikle. Yani biz de aslında bu işi Pelin Su'nun önderliğinde yürütüyoruz. Soruyu ben yanıtlayacağım ama burada sen de devreye girebilirsin. Yani şöyle, biz bu yıl tamamen daha fazla nasıl yayabiliriz bu etkinliği diye bütün şehirlerin de olduğu bir WhatsApp topluluğu oluşturduk. 81 şehrinde. Hatta bu yayının aşağısına da bırakırız linkini YouTube'da. Katılmak isteyen herkesin katılabileceği rahatlıkla bir şey. Her şehirden yarışmacının dahil olabileceği bir etkinlik olsun istedik. Mesela bu etkinlik Ağrı'da yapılmıyor bu sene. Yani başvuran olmadıysa bilmiyorum. Küçük örnek vermek istedim. Ağrı'dan belki bir grup insan bu etkinliğe katılmak isteyecekler. O grupta bir araya gelecekler herhangi bir yerden. Diyecekler ki en yakın lokasyona gidelim. İşte Erzurum'da etkinlik oluyor. Oraya gidecekler. Bu bir adım. Bizim esas amacımız ise bunun dışında bu tarz yayınları yaparak, bu bizim ilk yayınımız, Yunus'un söylediği gibi, SpaceX'i mümkün mertebe daha bilinir ve daha ulaşılabilir hale getirmek. Bu sayede hem birçok yarışmacının daha çok bilgi sahibi olmasını sağlayacağız. İkinci, hatta üçüncü diyeyim, daha da önemsediğimiz kısım ise bu yayını izleyen herhangi bir lokal lead adayı bize ulaşsın. Bizden destek istesin. Yani destek istesin derken gönül rahatlığıyla yazabilir. Ben bu etkinliği düzenlemek istiyorum ama bazı sorularım var. Detayları öğrenmek istiyorum desin. Biz de ona mentörlük yapalım. Bulunduğu şehirde etkinlik düzenlenmiyorsa onu düzenlemesine destek olalım. Ama kesinlikle yani bizim himayemize düzenlensin gibi bir niyetle söylemiyoruz bunu. O etkinliği orada yapsınlar kaliteli bir şekilde. Bize destek olalım. Esas niyetimiz bu. Hatta Sinan dedi ya biz çok şehirde düzenleniyor işte bir şekilde bizimle beraber. Daha önce çalıştığımız zamanlarda 8 şehri aynı anda Sinan'ın koordinatörlüğünde düzenlerken Sinan o yaz ölmüştü. Yani Sinan yoktu o yaz. Yani ulaşamıyorduk. Bizim şu an yapmak istediğimiz şey bu değil. Yani Sivas'ta düzenlenmiyorsa, Erzurum'da düzenlenmiyorsa biz orada düzenleyen ekibe liderlik edeceğiz değil. Oradaki ekip bize ne zaman ulaşırsa ben şurayı yapamadım, burada destek olur musunuz? Biz o zaman devreye gireceğiz. Tamamen özgür bir şekilde çalışmalarına daha çok niyetliyiz. Yani bu şekilde bir süreç aslında kafamızda planladığımız, uygulamaya çalıştığımız şu an. Böyle gidecek. Bunun devamında da yine yayınlar olacak. Soru cevap etkinlikleri yapacağız. SpaceX ile alakalı. Oraları da ben biraz gideyim ama Pelin eklemek istediğin bir yer varsa ekibin adına tek senle. Ya bence çok güzel açıkladın. Ben sadece şöyle bir şey eklemek istiyorum. Ben bu yıl ilk defa local lead olacağım. Spartan local lead'iyim. Ve sizlerden duyduğum kadarıyla, araştırdığım kadarıyla da bir şehirde SpaceX gibi büyük bir etkinliği organize etmek göründüğünden gerçekten daha fazlasını gerektiriyor. Bununla beraber de bayağı zorluk getiriyor. Ama bu süreçte Space Network ve Future in Space sürekli sorularımızı cevaplayıp bize destek olduğu için yaklaşık 1 aylık organizasyon süreci içerisindeyim ve bence çoğu yaşanabilecek zorluğu sizin sayenizde önlemiş olduk. O yüzden teşekkür etmek istiyorum. Ve Ben eğer bir bu de yıl bize bu yıl ilk defa bu etkinliği düzenlemek isteyen kişiler varsa bence hiç çekinmeden sizlerle iletişime geçebilirler. Çünkü bu süreçte yardımcı oluyor olacağız. kesinlikle. Şimdi o zaman Ben senin evet. eklediğine şey söyleyeyim. Biz açıklama kısmına gerekli iletişim adreslerini ekleriz. Hani onun üzerinden bize yani iletişime geçerler. Sadece yorumlara yazmakla kalmasınlar. Evet. Evet. Sen buyur.
Özellikle bu yıl etkinliği ilk kez düzenleyecek olan local lead'lere verebileceğiniz bir tavsiye var mı? Ben Sinan, verebilirim. Arkadaşlar erkenden başlayın. Ekibinizle olabildikçe iletişimi kurabildiğiniz, zaman ayırabilen insanlardan seçin. Tabii ki aynen yine öyle. farklı alanlarda tecrübeleri olan insanların olması çok önemli. Ama tecrübe şart olmamalı yani. Bunun peşinde koşmanıza gerek yok. Hani zaten bizim gibi topluluklar, hani bu yayınların amacı tecrübesi olmayan insanlara yol göstermek. Erken başlamak ve planlı bir şekilde gitmek en iyi seçenek olacaktır. Klasik. Teşekkür ederiz. Şimdi etkinliğe katılımcı ve local lead gözüyle inceledik. Nasıl dahil olabileceklerini söyledik. Peki gönüllü olarak organizasyon sürecine dahil olmaları mümkün mü acaba? Tabii ki. Ya biz Peki, yine bu bizlerle süreç iletişime nasıl geçebilirler. işliyor? Herhangi bir şehrin Pelinsu lokal lideriyle soruyu, iletişime geçebilebilirler. Pelinsu soruyu Resmi çok kısa sordun. Sinan'a daha detaylı bir soru sorman lazım. O direkt tabii ki deyip kapattı konuyu artık. başlayalım. O zaman Aşk olsun. ben diyelim ki İstanbul'da destek olmak istiyorum gönüllü olarak. Herhangi bir resmi başvuruda bulunmam gerekiyor mu yoksa direkt oranın local lead'iyle iletişime geçmem yeterli mi? Ya bunun ikisi de aslında gayet yeterli. Sonuçta biz başvuruları da insanlar bizle iletişime geçebilsin diye açıyoruz. Ya biz dönemsel olarak başvurularımızı açıyoruz aslında. Future in Space'te de yaklaşık bir ay önce falan bir başvuru açmıştık. Aynı zamanda şehirlerin, yani NASA SpaceX şehirleri için de organizasyon ekibi alımları yapacağız yakın bir zamanda. O başvuruları takip edebilirler ya da beklemek istemiyorlarsa, önceden ısınmak istiyorlarsa sosyal medya hesaplarından yazabilirler. Bu şekilde iletişime geçebilirler. Hiçbir problem yok yani. Teşekkür ederim. Veya bizim network kanallarımıza dahil olup orada Tabii ki. kendi şehir gruplarından local lead'lerle de görüşebilirler o zaman. Peki bu gönüllüler de herhangi bir belge alıyor olacak mı etkinlik sonunda? Da Tabii güzel. ki. Onlar da Yani, organizasyon ekibi üyesi sertifikası alacaklar. Aynı şekilde onaylı olacak. harika. Evet. Aslında geçen yıl İstanbul'da gönüllü olan bir arkadaşımız eğer yorumlara yazmak isterse Kim e, alamamış ya? İstanbul organizasyonu nasıl diye şu an Sinan oradakilerle Ben Sinan sorun konuştu. var. Yok yok sorun yok. Var ya, Göksen vardı en son. Yok, Ee, Göksen İstanbul evet Yardımcı Lokalliği'den. o var. Ben Göksen seninle ilgili şu an oradan olumsuz bir şey yazmaz bence. Buyurun arkadaşlar, Organizasyon yazabilirsiniz. Bekliyoruz. biz biraz goy goy yaptık kendisi. Yani, Sorun değil. Aslında yayının başında Sinan biraz bahsetti yani kısaca ama ben tekrar sormak istiyorum ikinize de. SpaceX Challenge'a nasıl başladınız? Sizi bu ekosisteme tamam. çeken şey neydi? Ve sonrasında da devam etmenizi sağlayan şeyin ne olduğunu çok merak ediyorum. Çünkü bayağı uzun yıllardır emek veriyorsunuz. Tamam ben o zaman Sen başla, ben devam edeyim. aynen. Şimdi ben ilk 2019 yılındaki SpaceX işte Ankara'daki etkinliğe organizasyon üyesi olarak dahil oldum. O zaman ODTÜ Genç Girişimler Topluluğu'yla düzenlemiştik bu etkinliği. Ben sadece SpaceX Challenge etkinliğini arkadaşım düzenlediği için, lokallik arkadaşım olduğu için Ragıp. Ragıp'ın arkadaşı olarak etkinliğe nasıl dahil olabilirim? Hani yardımcı olmak istedim birçok noktasına da. Sonra işte organizasyon ekibi alımları için şeyler yapıldı. O topluluk mantığında ilerlediği için o biraz farklı. Bu yani bir öğrenci topluluğu, okul topluluğu olduğu için. Ben de orada birkaç görev almıştım. Ve işte kayıt masasında duruyordum. Kayıt masasında durarken her etkinliğin her şeyine hakimdim. Şimdi arkadaşımız 7/24 etkinlikle uğraşınca siz de onun yanında 7/24 vakit geçirince hani A'dan Z'ye öğreniyorsunuz etkinliği. Birçok şeyi gece beraber yapıyorduk ama işte yetişmeyen yerleri. Ertesi yani etkinlik günlerinde de ben e, hani ilk başta kayıt masasındayım. Herkes içeriye geldi. Biz onları aldık. Hatta orada saçma bir şey olmuştu. Biz tam etkinlik alanında prova yapalım dedik. Hani bir prova alalım. Nasıl oluyor? Bir görevli grup etkinlik girişinde sanki yarışmacıymış gibi provaya başladık. Biz kayıt alıyoruz. Bizim prova alan arkadaşlar bitti. Yarışmacılar girdi bir anda. Bizim prova gerçeğe dönüştü ve ondan sonrası 2 gün öyle geçti. Ve ben oradaydım işte orada ilerledik. Bazı sorunlarımız oldu elbet ama kayıt masası işleri bittikten sonra e, işte lokalite olan arkadaşım Ragıp etkinlik e, yarışmacılarıyla masalarda birebir konuşup onların bana listesini geçiyordu. Bu yarışmacılar gelmiş, onların başvurularını onaylar mısın şeklinde. Ben de kayıt masasındayım. Telefon onları alıp başvurularını onaylıyorum sistemden. Bu sırada
Ragıp'ın telefonunun şarjının bittiğini fark ettim. Şarj zaten azalmıştı. Bittiğini fark ettim. Ben orada hemen yanındaki birine dedim ki telefonun şarjı varsa hemen Ragıp'ın yanına koş. Ya, etkinliği bu şekilde kontrol ediyorduk bir şekilde. Hani onun orada telefonun şarjının bittiğini bile hakimim. Böyle başlayan bir etkinlik. Gecesi uyumamıştık. Sabahında sabah 6'da yarışmacıların olduğu salondan çöp topluyorduk falan. Hani millet uyuyor. Ortamı biraz hani challenge gereği biraz rezillik. Herkes terlik insan halde takılıyorlar. Biz de aralardan geçip şey topluyorduk. Ben bu 2 günün sonunda özellikle ikinci gün pazar günü etkinlik hafta sonu oluyor. Pazar günü yarışmacılar sunumlara başladı öğlen civarı. Ben salonda uyumuşum içeride artık. Salonda içeride kendimi koltukta uyuyabuluyorum. Etkinlik bitiyor akşam. İşte her şeyi toparladık gittik. Ben şunu dedim. Bu etkinlikten haftaya hafta sonu da olsa da geri gelsek. Hani bundan her hafta sonu olsun. O heyecanla ayrıldım etkinlikten. SpaceX'te daha sonra sürekli bir merakım vardı işte. Uzay merakımı körükleyen şeylerden bir tanesi olmuştu bu etkinlik. Oradan sonra başladı. Sonra tabii pandemi oldu. Ama pandemide de yaptık yine biz etkinliği. 2020'de ben koordinatörüydüm. Yine aynı toplulukla beraber devam ettik. Ve ben koordinatörlüğünü yapmıştım. İşte o geçen senenin yani 2019'daki etkinlikteki o heyecanla oradaki hem etkinliğin kendisine etkilenmiş halimle ben etkinliğin sonra peşinden gittim. Zaten yönetim kadrosunda da bana hani bu etkinliği aldık. Sana vermek istiyorsan hani sen koordine et bunu şeklinde bana bırakılmıştı. Çünkü etkinliği normal koordinatörlerin seçildiği dönemden biraz sonra almıştık o zaman. Yaz ortası alınmıştı. O zaman biraz farklıydı tarihler. Bir de pandemi olunca biraz daha hani onlar da takvimini tam ayarlayamamıştı. İşte bitecek mi bitmeyecek mi o tatsız dönemler. O yüzden etkinlik sonradan geldiği için ben kendi ek görevime ek bir de SpaceX düzenlemek üzere görevlendirildim. Öyle başladık. Yani bu heyecan öyle başladı, öyle devam ediyor. O saatten sonra her sene SpaceX'e nasıl daha farklı şeyler yapabiliriz? Özellikle ilk baştan itibaren niceliği 500 civarı görmüştük katılımcı, yarışmacı sayısı. Etkinliğe o kadar kişi gelmedi ama başvuran 550 civarıydı Ankara'dan. Ertesi sene 600'e çıktı. Ondan sonraki sene 650, 690 o civarı çıktı ve her sene böyle kendi rekorumuzu kırarak gittik Ankara'da. Ama bir taraftan da şeyi istedik. Niceliği de arttıralım. Pardon, niteliği de arttıralım. Yani daha kaliteli yarışmacılar çıksın. O 3-4 yıl içerisinde sadece şeyi hatırlıyorum. Bir kere 39. olan bir takımımız vardı dünya sıralamasında. Ankara'dan en iyi seçenek, en iyi başarı oydu. Onun dışında Evet, son ekstra 5 yıldır başka yok. Evet. aynen. Onun dışında Türkiye'nin SpaceX'teki en büyük başarısı geçtiğimiz yıllarda dünya sıralaması en çok yarışmacı gönderen 4. 5. ülke oluyorduk. Şu Son anda 2 yıldır o şekilde. Ama bu son yıl sanırsam bir tık daha ya yine aynı sıralardaydık ama sayı artsa da azalmış. diğer şeylere göre evet geride kalmışız birazcık. Yani bizim bu taraf böyle. Ben Sinan'a bırakayım. Sinan yarışmacı kısmından da alabilir. Gerçi oradan başlayacaktır herhalde. Olur. Şu şekilde Akif bir şey söylemişti. SpaceX benim uzaya olan merakımı körükledi diye. Aslında bu benim için tam tersiydi kelimenin tam anlamıyla. Oo. Çünkü zaten uzay mühendisliği öğrencisiydim. Üniversitenin tam 1. sınıfındaydım. O yazın işte ne yapalım ne edelim. Bulunduğum sosyal çevreden de işte üniversite öğrencisisin. Alanınla ilgili birçok yarışma, hackathon bunlara katılıp sürekli tecrübe kazanman lazım. Aktif olman lazım. Network biriktirmen gerekiyor. Bu düşünce yapısı içindeyken SpaceX'e denk geldim. Zaten bir uzay mühendisi olarak da ya isminde nasıl olması bile aslında birazcık daha bu neymiş ya diye araştırmama yeterli olmuştu. Daha sonrasında katılmaya karar verdiğimde Akif arkadaşlarımızın düzenlediğini görünce aslında daha da bir dedim tamam hani bizim yakın çevrede bu işler varmış demek ki. Benim ona kesinlikle dahil olmam gerekiyor. E, Ben tabii biraz son zamanlarına etkinliği yakalayıp işte ekip kurmaya çalışıyorduk. Bu bağlamda sağlam bir ekip kuramadık. Ama ben her türlü katılmayı istiyordum. Benim bu bağlamda network veya proje bazlı diye ikiye ayırma sebebim bu SpaceX. Benim gidip orada olmam gerekiyor dedim. Ve gittik. Ya, güzel bir tecrübeydi gerçekten. Orada tanıştığım insanlar, özellikle SpaceX'in yarışmacı gözünden nasıl olduğunu öğrenmem. Daha sonrasında tabii ki organizasyon tarafında yaptığımız işlerde işime yaradı açıkçası.
Öğrencilik şekli bu şekildeydi. Daha sonrasında zaten SpaceX'ten aldığım bu hazzı insan daha fazla almak istiyor. Ve Akiflerle kaldığımız iletişimde gelecek yılda bu etkinliğin birçok şehirde koordinatörlüğünü yürütmüştüm. Genel koordinatörlüğünü. O süreç aslında çok zor geçmişti. Çünkü dediğimiz gibi yani çok az insanla çok fazla şehire yani yetişmeye çalışıyorsunuz. Yani benim ilk tecrübem bir lokal bazında lokal lidlikten daha çok aslında 8 şehrin Aynen. yardımcı lidi olmak tarzında bir şeydi ve Çok tatsız. biraz ya şöyle çok fazla şehirde yapmak istiyorduk ve bu bağlamda aslında ayağımızı yorganına göre çok uzatamadık. Ama şimdi sürece dönüp baktığımda iyi ki de yapmışız. Çünkü hayatta böyle tecrübeler çok önemli. Biz belki o zaman öyle yapmasaydık birçok insan SpaceX'le tanışamayacaktı. Hatta o yazki deneyim o kadar zordu ki etkinliğe bir hafta kala ben dedim ki ya bu sene yaptık ben artık çekilirim diyordum. Fakat organizasyon tarafında olup bu etkinlikler gerçekleştiğinde ve etkinlikten birkaç gün sonra oturup bunun feedback'ini yaptığımızda ve biriktirdiğim kaliteli insan sayısına baktığımda network'ümde dedim ki ya buna katlanılırmış dedim. Biz Öyle. devam edelim dedik. Hatta dedi ya seneyi yokum kafasındaydım sonra dedi. Ben etkinlik bitti. Gruptan tebrik mesajı bir şeyler yazıyoruz hani. Ben diyorum ki seneye 81 şehirde yapıyoruz değil mi diyorum. Sinan oradan o Gaza geliyoruz. nasıl gaza geliyor? Yani Ama hani yazımız mahvolmuş öyle söyleyeyim sana hani. öyle evet yazma. Ama değiyor yani kesinlikle değiyor. Süreci zor oluyor ama sonucuna ulaştığında gerçekten değdiğini anlıyorsun. Network'e ekleme yapayım. Ben şu an hala 2020 etkinliğinden tanıştım. 2019 etkinliğinden tanıştığım arkadaşlarım var. Hala görüşüyorum. Gerçekten farklı bir network. Hani şey anlamında bazı böyle turnusolda diyebilirsin. Bazı böyle elekte diyebiliriz. Artık o kelimeyi bulamadım ama seçici oluyor bu tarz etkinlik. Yani bu tarz etkinliklere gelen insanlar kaliteli insanlar oluyor. O yüzden tanıştığınız insanlar iyi insanlar oluyor. Ve hani o zamanlar en azından daha az bilindiği için de gerçekten araştırıp gelen insanlar oluyordu onlar. O yüzden kaliteli insanlar tanışıyorlar. Yani birazcık Türkiye ölçeğinde de iyi katılımcıları oluyordu. Şu anda da aslında öyle. O yüzden hala gelen network'ü böyle düşünebiliriz. Sinan orada devam ettirmek istersen. Network'e şöyle ekleyebilirim kendi adıma. Aslında SpaceX'ten kazandığım network benim şu an hayatımda bulunduğum tüm projelerinin temelini attı. Hani bunu abartarak söylemiyorum. Şu şekilde. Mesela Göksen arkadaşımız var. O arkadaşımızla tanıştık ve aslında bir nevi Future in Space'in kurulmasına SpaceX vesile olmuş oldu. Ben bu insanlarla SpaceX olmasaydı tanışamazdım ve Future in Space vesilesiyle de şu an birçok işte Teknofest projesi hatta girişim çalışmaları içerisindeyiz. Baktığımızda bunların tamamen temeli SpaceX'te biriktirdiğim insanlardan aslında çıkıyor. Yani bu açıdan gayet iyi diyebilirim. Evet, gerçekten ilham verici bir paylaşımdı. İkinizinki de çok teşekkür ederim. Yusuf bu arada yayını idare etmek için de değil. O gerçek düşüncesi şu an. Yani Evet, bu kadar dinlemedin değil mi bizden? Çünkü bu kadar detaylı dinlememişsin. Seninle ilk tanıştığımız zamanlarda Akif bana Ben Sinan'la gözün çok yoğun geçtiğinden bahsetmiştin. Hatta bu SpaceX ekibine dahil olurken umarım yazın da aynı fikirde olursun diye bir cümle kurmuştun. Evet. Senin ne demek istediğini daha iyi anladım. Ben o zaman sadece hani kendi şehrimde etkinliği düzenlemekten mi bu kadar yorulacağım acaba diye sorguluyordum da hiç Sinan'ın birden fazla şehirde destekte bulunduğunu bilmiyordum. O yüzden ben de şaşırdım şu anda. Öyle. Tebrik de etmek istiyorum ikinizi. Teşekkür ediyorum. Gerçekten çok ilham vericisiniz yani. Teşekkür ederiz. Ya umarım bizim gibi bizim bu geçtiğimiz yolları geçmek isteyen, daha güzel işler yapan insanlar olur ileride. Ya olacaktır da. Gerçekten ilham veren biz değiliz de etkinlik oluyor diyelim. Öyle. Biraz evet öyle oluyor. Aslında Sana Akif nazar burada asıl değil. demek istediği biz biraz yaşlandık, yorulduk. Aynen. Yeni kanlar katalım. Aynen öyle. Bugün Diyarbakır lokalliği Şuayb'le tanıştık. Ona bırakırız biz. O tarz insanlar gelsin peşimizden. Evet. Tamamdır. Yani teşekkür ederim. Yeni sabote ettik. Evet. İzleyicilerimizden gelen sorular varsa onları cevaplayalım. Eğer herhangi bir sorunuz varsa chat'e yazabilirsiniz. Aynen. Birkaç soru gördüm ben sanki. Evet. Evet. Bu yarışma yerelde finalistler belirlendikten sonra bu finalistler bölge bazlı mı yoksa direkt küreselde mi tekrar değerlendirilecek? Direkt küresel. Herhangi bir bölgesel şey yapılmıyor yani. Puanlandırma Aynen. falan.
ilden direkt küresele Ha. geçiş yapılıyor. Hem bu soruyla beraber biraz detaylı bilgi verelim oraya. Çünkü orayı söylemedik. Ee, Yani şimdi yarışmacılar yerelde yarışıyorlar. İşte İstanbul'da mesela yarışıyorlar. Ya da işte Antep'te yarışıyorlar. Yarıştıkları e, lokasyonda kaç tane takım varsa senin orada senin bir güncellemeye ihtiyacın olacak. Hı hı. Mesela 30 tane takım yarışıyorsa 30 takım olduğu için 3 tane orada yerelde ilk 3 olan takımlar 21 takım. Ya önceki küresel sene 21. 21 ve artı Hı değil mi? hı. 21 artı. Aynen 21 ve 4 artı. takım gönderilmiyor değil mi? 3 en fazla 3 ol. Yanlış hatırlamıyorsam bu sene 4 muhabbeti vardı. Sanırsam Ama 4 36 göndermediler. üstünde. Biz evet gönderemedik şu an herhangi bir şehirde. Ama büyük ihtimal önceki sene Ankara yollamış olabilir. 4 tane global. Anladım. Yani biz en azından bildiğimiz kadarıyla öyle Hı hı. söyleyelim. 21'den fazla takım yer alıyorsa bulunduğunuz şehirde e, o şehrin işte en fazla 3 tane yerel sıralamada ilk 3'e giren takımını global aday gösteriyorsunuz. Global küresel yarışmaya katılıyorlar. Daha önce bu 2 ile sınırlıydı. Bu sonradan güncellenen bir şeydi. Orayı çok kafa karıştırıcı olmasın. Özetle yerelde yer alan sıralamada ilk 2'ye, ilk 3'e giren takımlar küresel finallere katılma hakkı kazanıyor. Küresel finaller kısmında da dediğim gibi arada bir bölge yok. Doğrudan küresel finallere katılıyor. Orada da kendi challenge'ının olduğu kategoride değerlendiriliyor. Orman yangını kategorisinden girdiyse oradan, işte uzay çöpü girdiyse oradan kendi challenge arasında değerlendirilip kazanan belirleniyor. Her challenge'ın kendi birincisi seçiliyor. Küresel değerlendirmeye giden yarışmacılar ekstra bir daha proje hazırlamıyorlar. 48 saatte ne yaptılarsa daha sonra da o değerlendiriliyor. Ek bir şey yok. Yani etkinlik bu yıl 4-5 Ekim'de olacak. Etkinlik 4-5 Ekim'de olduktan sonra yarışmacıların yapacağı hiçbir şey yok. Takip edecekler. Bir şeyler kazanıyorsa kazanacaklar yoksa yok. Yani takip edecekler sadece ekstra bir şey yok. Çünkü bunlar en çok sorulan sorulardı. Buralara değindiğimiz iyi oldu. Aklıma geldikçe buraları cevaplayacağım. Ve küresel finale giderken böyle saçma bir şey var orada onu yakalayan olduysa genelde ilk 2'yi seçiyoruz ama kategori bazlı seçmiyoruz. Ama küreselde Evet. herkes kategorisine göre yarışıyor. Buna yönelik neden böyle bir strateji uyguluyorlar bilmiyorum. Bilmiyoruz aslında yani. Ya aslında şundan dolayı oluyor. Yerelde şimdi atıyorum her challenge'dan bazen bir challenge'da hiç takım bile olmayabiliyor. Ya da 2-3 takım olabiliyor farklı bir challenge'da. E, Bundan daha farklı olarak da şu şekilde sadece 4 maksimum 5 jüri seçebiliyoruz. Eğer biz challenge bazlı bunları değerlendirecek olsaydık o challenge'lar üzerinde uzman insanların hani Doğru. sürekli değerlendirmesi gerekeceği için jüri sayısını arttırmak gerekiyordu ve hani çok farklı kategoriler olduğu için o kategorinin uzman ismini bulmak da zor olabilir. Bu bağlamda daha genel ve kategoriler arası değerlendirme yapılıyor. Doğru doğru. Aslında çok da mantıksız değilmiş ama yani ilk başta bakınca öyle geliyor. İyi polis kötü polis oynayarak devam ettik. Evet, teşekkür ederiz. Peki yarışmacı olarak ilk defa katılacak birisi için jürilerin dikkat ettiği en önemli unsurlar nelerdir? İstanbul jürilerine dikkat etmişler. Ya şöyle projenizin kalitesi tabii ki çok önemli ama bunu jüriye nasıl aktardığınız da ayrı bir önemli. Özellikle iyi bir İngilizceniz varsa bu çok iyi işinize yarar. Yani takımınızın bu şekilde bir sözcüsü olursa. Aynı zamanda sunumlarınızı yeterli seviyede hazırladıysanız bu en önemli etkenlerden biri oluyor. İkinci olarak da uygulanabilirlik. Özellikle VR tarzı bazı projeler oluyor ve bunu jürilere test ettiriyorlar belli bir süre içinde. Bu bağlamda jüriler böyle deneyimledikleri projelere karşı daha yüksek puan veriyorlar diyebilirim doğal olarak. Çünkü o deneyimi, o projeyi daha iyi yaşamış oluyorlar, daha çok benimsemiş oluyorlar. Bu bağlamda tabii çok farklı teknikler kullanılabilir ama jürilerin anlayabilirliğini oynamak her zaman daha iyi. Projenin kalitesinden sonra tabii ki. Teşekkür ederim. Sizin genel olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ya az önce işte başka bir konu çıktı ya bir yandan hani de tam öyle bir şey varsa aklımıza gelen aynen değinsek iyi olur bitirmeden. Tamamdır. Bir soru daha geldi. Kaç jüri Ha, seçilmesi gerekiyor? Bir local lead adayımızdan galiba. 3 ila 5 yetiyordu önceki evet. sene için mesela. Bu sene ne derler? Bakacağız. O zaman ben bir soru daha sorayım. Local Lokal lead kendi ekiplerini kurarken özellikle organizasyon ekibi üzerine odaklandık ama bu diğer kendi alt sorusu bu ekipler arada.
medya, finans ekipleri için ekibe üye alırken en çok neye dikkat etmeliler sizce? Evet. Ya soruya cevap vermeden önce bu sorunun öncesinde Akif yayın öncesinde biz hazırlanırken ya bir soru var falan deyince ben dedim, Allah Allah nasıl bir soru olabilir böyle bir yayında? Şimdi anladım soru gelince. Soru bu. Yaşadığımız deneyimlerden çıkan bir soru bu. Ya şu şekilde Evet. dediğim gibi bu bir organizasyon ve çok farklı alanda dikkat etmeniz gereken konular var. Ve Çok. bir lokal lead perspektifinden baktığımızda bunların hiçbirine lokal lead'in kendisi yetişemez. Şu şekilde yetiştirebilecek şekilde takıntılı olsa bile zamanı yetmeyecektir. Bir de o kadar fazla konu var ki hani özellikle grafik tasarım konusuna mesela değinebiliriz. Finans sponsorluk konusuna değinebiliriz. Burada ekibin olabildiğince bir arada hani bir karınca yuvası gibi farklı görevleri yapmaları gerekiyor. Ya bu bağlamda da özellikle benim tavsiyem lokal leadlere organizasyon, finans ve sponsorluk, aynı zamanda sosyal medya ve grafik tasarım olarak 3 başlık altında ekiplerini güçlendirerek ilerlerlerse bu herhangi bir sorun yaşayacaklarını sanmıyorum. Ya bu üç başlığa dikkatli olmaları gerekiyor ekip kurulumunda. Kesinlikle. Yani Peki. Hı hı. ya aslında evet Sinan'ın dediği gibi birlikte çalışabilecek bir ekip kurmak lazım tamamen. Ve birbirinin açığını kapatabilecek. Diğer türlü e, sorun çıkaracak insanların mümkün mertebe hani yani mülakat yaparken fark edilemiyor insanlar. Hani potansiyel. Yani biz şimdi burada böyle konuşuyoruz da yanlış olmasın. Hani sorun çıkaracak insan diye direkt girdim. Yanlış bir kelime oldu. Hani ekiplerde uyuşmazlık olabiliyor. Bu fark edemiyoruz. Böyle söylemek daha doğru oldu şu an. Biz üçümüz belki bir ekipte çok iyi anlaşabiliriz ama anlaşamayabiliriz. Hani o Evet. uyumu da gözetmek lazım. Yani hepsi çok iyi insanlar olabilir. Çok işte alanında eğitimli insanlar olabilir ama e, uyum sağlanmayabiliyor. O uyuma da dikkat etmek lazım. Hani o sebeple bir ekibi seçtik. Biz bu ekiple 3 ay çalışacağız. Bir zorunluluk olmasına gerek yok. Kimse bu şekilde düşünmesin. Hı hı. Yani bir ay çalışır sonra baktı uyumsuz. Yani ekip üyeleri de düşünebilir bunları. Evet. Uyumlu değiliz. Yani benim yerime başka birini seçin ya da siz dersiniz seni ekipten çıkarmak istiyoruz. Yani en uyumsuzu kimse. Ya ben bunları böyle olduğu gibi anlattım. Herkes alacağını alır burada. Hani bir şekilde öyle söyleyeyim. E, Yani ekip kısmı önemli. Çünkü böyle ben de bu ekibin bir parçası olayım. Etkinliğe kadar gidelim. Zorlama olacak şeyler değil bunlar. Gerçekten uluslararası bir etkinlik düzenleniyor. Ve en ufak bir şeyinde, detayında potansiyel bir yarışmacının zararına bir iş yapıyor olabilirsiniz. Buralara dikkat etmek Evet. lazım. Potansiyel yarışmacıyı geçiyorum. Lokal lead'in, ekipteki diğer kişilerin zamanını ekstradan alıyor olabilirsiniz. Etkinlik sırasında gece vakti birinin bir şeyi ekstra yapmasına sebep olabilirsiniz. Hani çok gergin, yorgun anlarda ve ekstra efor sarf ettirecek şeylere sebep olmamak lazım. Yani ekip iyi seçilmeyebilir. Yani herkes %100 birilerini iyi seçecek değil. O uyum konusu önemli. Oraya sonradan da olsa çözüm bulmak lazım. Yani çok iyi bahsettin. Yani Akif'in söyleyeceğine ek olarak sadece katılımcı şeyini ekleyebilirim. Akif de biraz değindi zaten. Evet, yani organizatör olarak bakıyoruz. Organizasyon şu var, bu var. Okey, şunlar hazır. Ama bir süre koymak gerekiyor etkinlik başlamadan önce. Bu süre zarfında da hani katılımcıların yaşayabileceği potansiyel sorunları, en başta onların yani sağlığı, hani güvenliği, bunların hepsini detaylı düşünmeniz gerekiyor. Çünkü çok Aynen. küçük yaşta katılımcılar gelebiliyor. Onun dışında farklı hastalıkları, hani kronik bazı durumları olan üyeler olabiliyor. Ya bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Çünkü evet, burada bir organizasyon, proje üretiyoruz ama yine buradaki en önemli şey yani insan sağlığı ve güveni oluyor. Kesinlikle. Biraz zorluklardan bahsettiniz ya. Peki sizin geçmiş yıllarda yaşadığınız en büyük zorluk neydi? Akif cevaplar mısın, ben mi cevaplayayım? Ben bu arada zorluklara girmeden Sinanların 2024'te yaptığı etkinliği yani 2019'dan sonra en sevdiğim etkinlik diyebilirim. Öyle araya bir detay gireyim. 2024'ten bir şey saymayabilir. Çünkü ben bu kadar rahat bir etkinlik geçirdiğimi Utandım, hatırlamıyorum. der misiniz? Ben Benim mentördüm için orada. rahat değildi Akif Ha diyormuşum evet. burada. Ben mentördüm. Mentor odasında mutluyduk biz. Ya güzel Sinan da etkinlikti, mentör gerçekten gibiydi çok iyi. aslında da. Evet, güzel. Ya zorluk şöyle. e, En zor ne olabilir ki? Ben düşüneyim biraz. Ben biraz düşüneyim. Yani Tamam, başka en bir zorunu Zor. seçeyim.
Zor var. Hemen olur. Ya ben şöyle söyleyebilirim buna. Birçok zorluk yaşadık. Burada tabii ki anlaştığımız kurumların yakın zamanda hani farklı nasıl söyleyeyim prosesler işlemesiydi. Orada problemler tabii ki yaşadık. Ama yine en büyük problemi takım içinde yaşadığımızı söyleyebiliriz. Çünkü bu işe ilk başlarken dediğim gibi eğer dar bir zamanda çalışıyorsanız ve ayağınızı yorganınıza göre uzatmadıysanız yani ekibinizin potansiyelinden çok daha büyük bir şey yapmayı planlıyorsanız özellikle farklı şehirlerde bu düzenlemek olabilir. Bu bağlamda eğer ekip üyeleriniz yetersizse süreçte de dediğim gibi tekrardan dar zamanınız varsa çok sorun yaşatıyordu ve ben bunu yaşadığımı söyleyebilirim. Bu bağlamda farklı disiplinlerdeki ekip arkadaşlarımızın birazcık etkinliği yarı yolda bırakması ve doğal olarak benim her disiplinde yeterli seviyede olmamam, zamanımızın da çok dar olması birazcık zora soktuğunu söyleyebilirim. Yorumda da hatta bunu yaşayan arkadaşlar vardır. Bu söyleyebilirim yani ekip içi yaşanan sorumluluk dağılımından Yani, kaynaklanan problemler. yani e, şimdi Penyus'u genelde cevapla yani yanıtlarımız ekip üzerine olacaktır. Yani çünkü e, etkinlik ne kadar büyük görünse de, etkinlik ne kadar zor görünse de bazı açılardan Hı bakınca hı. bunların hepsini çok kolay aşabiliyoruz aslında. Ama en başta kendi içimizde güzel bir uyum yakalamamız lazım. Biz böyle anlatınca sanki hiç biz başaramıyoruz gibi. Biz de Mümkün başaramadığımız değil oldu. canım. Biz de yapamıyoruz yani bazı kısımları. Yani biz de ekibi iyi idare edemiyoruz. Biz de öğrendik. Biz de bir şeyler yaptık. Hani etkinlik liderinin, ekip liderinin de çok çok iyi olacağını beklemesinler. Ben bu zamana kadar bunu öğrendim. Yani şu anlamda. Ekip liderini böyle mükemmel bir insan görmemek lazım. Eksik gördüğün zaman ona söyle. Onu düzeltecek yönde pekiştirici hareketler sen yaptığında ekip seninle beraber bir adım daha hızlı gidiyor. O yüzden Aynen öyle. herkesin buna yönelik sorumlulukları var. Ekip konusunun dışında ben şunu söyleyeyim. Biz 2022'deki Ankara etkinliği için 2 sene sonrasında ilk defa yüzde yapmıştık pandemiden sonra. Ankara'da bütün yaz yer aradı. Etkinlik yapacak. Bütün Evet. yaz yani. Ankara'da Ankara'yı bilenler için söyleyeyim. Amfi Altın Park diye bir fuar merkezi var. Orada yapabiliriz normalde. Ama bizim Ekim ayında işte Kültür Yolu Festivalleri vesaireler olduğu için Türkiye genelinde Altın Park'ta dondurma festivali koymuşlar. 4 gün boyunca. Bizim etkinliği kapsayan tarihleri. Biz de alamadık orayı. Ankara'yı geziyoruz. Düğün salonu gezdik. Bildiğin düğün salonu gezdik yani. Baya burada olur mu diye baktık. Oraya okeydik biz yer olsak. Sonra bir şekilde belediye ile görüşüp Ankara Büyükşehir Belediyesi ile onların sağladığı e, fırsatlara giderken bir mekan var. Tekbeyik, Kızıldızı. Orada yaptık etkinliği ama mesela etkinliği orada yapmamız da bize dezavantaj oluşturdu. Çok uzak. Ben kendim gidip gelmekte zorlanıyordum. Yani ama mecburen orayı bulmuştuk. Yani, merkeze biraz uzak oldu ama bulmuştuk. Yani onlar sağ olsun destekleri iyiydi. Bu konuda sorun yoktu. Ama bizim elimizden bu geliyor. Yani mekan konusu ben zaten Peninsular'la bu etkinliği konuşmaya başladığımdan beri bir an evvel mekanımızı halledin diyorum. Bu acı bir deneyim olarak bize kaldı. Çünkü biz geç kalmıştık. Yanlış değil, biz geç kalmıştık. Başka telaşelerimiz vardı. Oraya dönmedik. O yüzden mekanı şu an lokal olan birisi doğrudan halletmeli. Çünkü her yıl Ekim ayına böyle kültür etkinlikleri denk geliyor. O tarihlerde en önemli merkezler çoktan rezerve edilmiş olabiliyor. O yüzden oraları kapatmak lazım bir an evvel. Mekan sorun. Mekan, evet, mekan önemli bir konu. Yani internet altyapısından tutun da detaylı Aynen. düşünmek gerekiyor. Bu arada ben bir soru gördüm. Gülistan'dan gelmiş. E, Bunu özellikle cevaplamak istiyorum ben eğer izniniz varsa. Hadi bakalım. Çünkü yaşadığımız problemlerden gelen bir şey yine. Daha iyi E, oldu bu. Kendisi logo kısmına değinmiş. Logo kısmına şu şekilde değinebilirim. NASA'nın logosunu bu etkinlik bağlamında kullanmıyoruz. Çünkü çok fazla insan işin içine karışıyor ve bu bağlamda zaten SpaceX Challenge markası çıkıyor. Biz bu markanın logolarını kullanarak aslında bu ekibin altında çalıştığımızı göstererek işlerimizi yapıyoruz. Yani NASA logosu kullanmak aslında NASA'nın kendi sağladığı posterler ve davetiye kartları vesaire şeyleri dışında yasak. Fakat onun dışında SpaceX logosuyla kendi partnerlerinizin logosunu istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yani burada bir problem yok. Bir soru daha var sanki benim için.
Evet, sponsorlukla ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Akif, var mı aklında? Sen bir değin istersen ben sonra Ya değineyim. şu şekilde okul topluluğu olarak ya şimdi ilk başta etkinliği kim olarak düzenlediğiniz soru işareti var. Tamam, siz SpaceX ekibisiniz ama bu SpaceX ekibini oluşturan insanlar nereden geliyor? Atıyorum biz Future in Space topluluğuyuz. Başka bir okul topluluğu olabilir. Eğer resmi bir topluluksanız bu bağlamda sponsorluk ararken hem nakit hem direkt ihtiyaçlarınızı karşılayacak sponsorlara giderek çözebilirsiniz bunu. Ama size asıl tavsiyem daha çok ihtiyaçlarınızı mutualist bir ilişkiyle çıkarabileceğiniz firmalara yanaşmanız. Ya bu bağlamda belediye ile çalışıyorsanız mesela tişört bastırmak için hani sizin logonuzu en büyük şekilde koyacağız. Şöyle yapacağız, böyle yapacağız gibisinden gidip bu NASA'nın bir etkinliğinde onlara reklam fırsatı sunmanız gerekiyor. Ek olarak etkinlik alanında bir fuar alanı oluşturabilirsiniz, stand alanı oluşturabilirsiniz. Burada belli başlı özellikle startup şirketlerinin belli bir ufak bir ücret veya farklı bir yardımla hatta bizim önceki sene yani güneş kremi getiren firmalar yani güneş kremi falan desteği bile vermiştik bu bağlamda şampuan destekleri. Bu tür şeyler de düşünebilirsiniz. Yani sadece ihtiyaçlara yemek, ödül, su, kahve olarak bakmayın. Siz olabildiğince bu ihtiyaçları firmaları bu SpaceX'in network'üne katarak farklılaştırabilirsiniz, çeşitlendirebilirsiniz. Burada tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış. Ama olabildiğince NASA SpaceX'in uluslararası gücünü kullanarak firmaların reklam yapma potansiyelini düşünerek yaklaşmanız ve nakitten daha çok direkt ihtiyacınıza yönelik sponsor bulmanız her zaman bence daha iyi olur. Tabii ki Akif bir üst ustam olarak birazcık Evet, düzeltebilir belki. sen daha şu an yakın zaman deneyimlisi olarak aslında tam tersi diyebiliriz yani. Daha. Bu arada son Estağfurullah. soruyu aslında Sinan yanıtlamış gibi oldu değil mi? Son soruyu. Evet, evet, benim son bir Ha, sorum okey. olacak eğer izleyicilerden Tabii, başka tabii. soru gelmeyecekse. Yarışmacı etkinliğe katılımcıları en çok nereden çektiniz ve en verim aldığınız tanıtım stratejisi neydi acaba? Şu şekilde yani sosyal medya bir yere kadar işe yarıyor. Şöyle söyleyeyim. NASA SpaceX'in var olduğunu bilip de etkinliğe başvuranları yüzdeye vurursak %35, %40 falandır. Hatta %25'e kadar düşebilir bu değer. Yani her sene bir sirkülasyon oluyor aslında NASA SpaceX katılanlarda. Burada da şöyle bir strateji biz izlemiştik. Okul topluluklarıyla anlaşarak onların WhatsApp grupları, sosyal medya hesaplarında bu etkinliğin tanıtımını yaparak aslında istediğimiz katılımcı sayılarına ulaşmıştık. Yani bu bağlamda sosyal medya ve okul toplulukları diyebilirim. Hani hem lisedeki topluluklara hem üniversitedeki topluluklara bu bağlamda gidilebilir. Evet. Teşekkür ederim. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben jüri konusuna şöyle bir yanıt vereyim. Orayı biraz hızlı atladık. Etkinliğin jürisi tek sayıda seçilmesi yönünde bir şey var. 5 olur, 3 olur. Yani 3 genelde tercih etmiyoruz ama 5 çok iyi bir sayı. Eğer fazla jüri seçeneğiniz olursa 7'ye çıkabilirsiniz. Çünkü olur ya bu şeydir, karar verme aşamaları çıkar. Kararsız kalırlar. Üçüncü ile dördüncü arasında kararsız kalır jüriler. Kendi aralarında bir oylamaya girenler. Hani 3 tane jüri, 2 tane jüri karşı karşıya gelip bir tane seçilebilir ama 4 jüri oldu diyelim. 2-2 ayrıldıklarında karar çıkmaz. Yani bu tarz durumlar zaten böyle herhangi bir yönetimsel işlerde de böyle tek sayıda yönetici bulundurulması gereken vesaire. Yani oradan gelen bir kural. Bir de seçilen jüriler işte fizik, uzay, yazılım, işte proje üzerine girişim diye bir girişimci de diyebiliriz. Bu alanlardan özellikle seçilebilir. Bir de o seneki challenge bazında mesela biyoloji alanında çok fazla challenge varsa bir biyolog getirmek faydalı olacaktır etkinliğe jüri olarak. Böyle spesifik alanlardan jüriler seçilmesi öneriyor. Biz 7 jüriye çıkmaya çalışıyorduk genelde Ankara'daki etkinliklerde. Çünkü 3-4 tane ilk saydığım genel geçer alanlardan seçiyorduk. Ekstra etkinliğin o yılki challenge'larına yönelik jüriler belirliyorduk. Böyle ilerletiyorduk. Jüri kısmını çok hızlı geçtik gibi hissederek yapmadım. Bu arada her şeyini değineceğiz dedik. Biraz diğer yani böyle karışık değindik ama umarım izleyenler faydalanır Bence diyelim. akıcıydı ya. Orada çok problemimiz yok diye düşünüyorum. Bence Sohbet, okeydi. muhabbet. Yok. Bize eğlenceli. Hem katılımcı hem de okul hem de gönüllüler için gayet net ve açıklayıcı bir şekilde anlattığınızı düşünüyorum. O Evet. zaman
Akif, Sinan, paylaşımlarınız ve ilhamınız için çok teşekkür ederim. Ve yayını izleyen herkese de kocaman sevgi ve teşekkürlerimizi iletiyorum. Kapatmadan önce bir şey hatırlatmak istiyorum. Eğer kendi şehrinizde etkinliği düzenlemek istiyorsanız yayın sonrasında Space Network'ün ve Future in Space'in sosyal medya hesaplarından ve açıklamaya bırakacağımız linklerden bizlere ulaşabilirsiniz. Bu süreçte sizlere destek olmak için buradayız. Ve SpaceX ile ilgili bu serimizin diğer yayınları da çok yakında geliyor olacak. Teşekkür ederiz tekrardan. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.